Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Boran Karadeniz. Bugün sizlere hala gizemini koruyan, Malezya'nın kayıp uçağı olarak bilinen M370 yolcu uçağında neler yaşandığını anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Bazen bazı olaylar ilk anda bile normal gelmez. Daha ilk cümlede içinde bir tuhaflık vardır. MH370'in hikayesi de tam olarak bu şekilde başlıyor. 8 Mart 2014 gecesi, Kuala Lumpur. Gece uçuşlarının o tanıdık havası var. Terminal açık, pist canlı, kule çalışıyor. Yolcular koltuklarına geçmiş, kabin ekibi rutinini yapıyor. Dışarıdan bakınca her şey sıradan. Hatta fazla sıradan. Çünkü bu uçağın birkaç saat içerisinde modern havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden birine dönüşeceğini o anda hiç kimse tahmin etmiyor. Bu uçak Malaysia Airlines'a ait Boeing 777 idi. Uçuş kodu MH370. Rota oldukça basit gözüküyordu. Kuala Lumpur'dan havalanacak olan uçak Pekin'e iniş gerçekleştirecekti. Uçakta 227 adet yolcu, 12 tane de mürettebat vardı. Toplamda 239 insan yer alıyordu uçakta. Ve bu 239 insanın tamamı birazdan farkında olmadan tarihin en çok konuşulan kayboluşlarından birisinin içerisine girecekti. İşin en rahatsız edici tarafı şuydu. Bu uçak havada parçalanıp anında yok olmadı. Bir dağa çarpıp tek noktada bulunmadı. Acil yardım çağrısı bırakıp düşmedi. Tam tersine uçak ortadan kaybolduktan saatler sonra bile uçmaya devam etti. Yani soru sadece nasıl düştü değil. Soru daha büyük aslında. Bu uçakta ne oldu? Uçak rotasından neden saptı? Görünmez oldu ve daha sonra kimse uçağa niye ulaşamadı? MH370 Malezya saatiyle 00:42'de Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan havalanıyor. Hedef Pekin. Uçağın planlanan rotası Güney Çin Denizi üzerinden kuzeydoğuya çıkmak. O dönem için bu son derece rutin bir gece uçuşu. Hava koşulları olağan dışı değil. Uçak bakım geçmişi açısından anormal bir alarm vermiyor. Mürettebat da kağıt üzerinde görev için gayet yeterli gözüküyor. Kokpitte Kaptan Zahire Ahmet Şah var. Oldukça tecrübeli bir pilot. Yanında ise yardımcı pilot Farik Abdülhamit. Kabinde toplam 10 kabin görevlisi bulunuyor. Yani kağıt üstünde bakıldığında bu uçuşun riskli görünmesini sağlayacak herhangi bir işaret yok. Uçak kalktıktan sonra tırmanışını yapıyor. Hava trafik kontrolüyle standart temas sürüyor. Uçak planlanan rota üzerinde ilerliyor. Son otomatik e-kart veri iletimlerinden biri 0107 civarında alınıyor. Bu önemli çünkü teknik olarak bize uçağın o ana kadar sistemsel olarak normal bir çerçevede ilerlediğini gösteriyor. Ardından herkesin ezbere bildiği o cümle geliyor. 01:19 sularında kokpitten son sesli mesaj iletiliyor. Türkçe çevrildiğinde aslında sıradan bir mesaj gibi gözüküyor. Ama işte o cümle yıllardır tekrar dinlenen bir kırılma anına dönüşüyor. Çünkü birkaç dakika sonra transponder sinyali kayboluyor, uçak sanki sivil havacılık tarihinde var olmamış gibi yok oluyor. Bir uçak kaybolduğunda ilk refleks teknik detaylara gitmek oluyor. Radar, rota, sinyal, yakıt, kule, uydu. Ama işin merkezinde her zaman insanlar var. MH370'te toplam 239 kişi bulunuyordu. 227 yolcu, 12 tane de mürettebat. Resmi kayıtlara göre yolcular 14 farklı milliyetten geliyordu. En büyük grup 153 kişiyle Çin vatandaşıydı. 38 yolcu Malezyalıydı. Geri kalanlar ise Endonezya, Avustralya, Hindistan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Kanada, Yeni Zelanda, Hollanda, Rusya ve Tayvan bağlantılı yolculardan oluşuyordu. Mürettebatın tamamı Malezyalıydı. Bu ayrıntı neden önemli? Çünkü kayboluşun hemen ardından soruşturma yalnızca havacılık boyutunda ilerlemedi. Aynı anda yolcu listesi de didik edildi. Kimin hangi pasaportla bindiği, hangi bağlantılı uçuş kullandığı, son anda bilet alıp alınmadığı, kimin hangi ülkeden gelip Kuala Lumpur'a geçtiği tek tek incelendi. Yani daha ilk saatlerden itibaren bu olay bir kaza mı, bir kaçırma mı, bir sabotaj mı sorusuyla ele alınıyordu. Kayboluştan sonra dünya medyasının ilk yapıştığı başlıklardan biri iki yolcunun çalıntı pasaportlu uçağa binmiş olmasıydı. Biri çalıntı İtalyan pasaportuyla, diğeri çalıntı Avusturya pasaportuyla seyahat etmişti. Interpol kısa süre içinde bu iki belgenin zaten çalıntı ve kayıp seyahat belgeleri veri tabanında kayıtlı olduğunu açıkladı. Bu açıklama ilk günlerde çok büyük bir etki yarattı. Çünkü herkesin aklında aynı şey vardı. Bir terör bağlantısı olabilir miydi? Sonra kimlikler netleşti. Bu iki kişinin İran vatandaşı olduğu açıklandı. Soruşturma ilerledikçe bu kişilerin
terör bağlantısına dair herhangi bir kanıt ortaya çıkmadı. Kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde daha çok göçmenlik rotası, kaçak geçiş veya yeni hayat arayışı ihtimali öne çıktı. Yani bu detay çok çarpıcıydı ama tek başına bir uçağın kayboluşunu asla açıklamıyordu. Uçak planlanan güzergahta Vietnam hava sahasına devredilmesi gereken noktaya yaklaşırken transponder sinyali kayboluyor. Yani uçağın sivil takip ekranlarda kimlik veren işareti bir anda yok oluyor. Bu çok kritik. Çünkü transponder kapandığında ya da devre dışı kaldığında uçak tamamen görünmez olmuyor. Ama ekrandaki net kimliği kayboluyor. Uçak artık isimsiz bir hedefe dönüşebiliyor. Daha sonra askeri radar verilerinin geriye dönük incelenmesi işin çok daha rahatsız edici bir kısmını ortaya koyuyor. MH370 dümdüz rotasında devam etmemiş olabilir. Uçak geri dönmüş gibi görünüyordu. Önce sola dönüyor, sonra Malay Yarımadası üzerinden batıya doğru geçiyor, sonra kuzeybatıya uzanıp Malakka Boğazı civarından Andaman Denizi yönüne ilerliyor. Kısacası bu bir sinyal gitti ve hemen düştü hikayesi değil. Bu sinyal gitti ve uçak başka bir uçuş profiline geçti hikayesi. İnsanların burada takıldığı soru şu oldu: bu dönüşler nasıl yapıldı? Çünkü bu rota kırılması tesadüfi görünmüyordu. Sonraki değerlendirmelerde özellikle ilk büyük dönüşün ve Penang civarındaki yön değişiminin kontrollü ve anlamlı manevralar olabileceği uzun uzun tartışıldı. Şimdi hepimizin aklına takılan bazı soruları cevaplamanın zamanı geldi. Kuleler neden bunu hemen fark etmedi? Dışarıdan bakınca soru basit görünüyor. Koca yolcu uçağı rota değiştiriyor, nasıl olur da anında alarm verilmez? Ama gerçek operasyon zinciri dışarıda gözüktüğünden birazcık farklı işliyor. Hava sahaları bölünmüş durumda. Bir kontrol merkezi uçağı diğerini devrediyor. Özellikle gece saatlerinde bu geçiş anlarında birkaç dakikalık belirsizlik uzayabiliyor. MH370'te de tam iletişim bu bölgede kopuyor. Kuala Lumpur kontrolü uçağın Ho Chi Minh'e geçmesini bekliyor. Ho Chi Minh tarafı ise uçağın kendileriyle bağlantıya geçmediğini fark ediyor. Geriye dönüp bakınca o dakikalar ürkücü görünüyor. Çünkü uçak o sırada çoktan bilinen rotanın dışına çıkmış olabilir. Yani dünya daha ilk saatlerinde en değerli zamanı kaybediyor. Bu yüzden MH370 olayında sadece cevap bulunamadı sorusu yok. Bir de şu soru var: İlk saatler neden bu kadar dağınık yönetildi? Diğer sorulardan bir tanesi de uçak saatlerce nereye gitti? İşte gizemin kalbi burada. Çünkü 02.25'ten sonra elimizde klasik radar izi yok. Ama uyduyla yapılan veri alışverişleri var. Kamuoyunda bunlara yıllarca kısaca ping dendi. Aslında mesele biraz daha teknik. Inmarsat verilerinden uçağın belirli anlarda uyduya göre ne kadar uzakta olabileceğine dair matematiksel yaylar üretildi. Meşhur 7. yay da buradan geliyor. Bu veri tek başına uçak tam buradaydı demiyor. Daha çok şunu söylüyor: uçak bu eğri üzerinde bir yerde olabilir. Fakat saatlik el sıkışmaları bir araya gelince kuzey mi, güney mi sorusu daralmaya başlıyor. Sonuçta en güçlü olasılık uçağın Güney Hint Okyanusu'na yöneldiği oldu. Ve bu çok önemli. Çünkü artık sıradan bir deniz aramasından söz etmiyoruz. Son derece uzak, sert ve izole bir coğrafyadan söz ediyoruz. Kısacası ekipler sadece bir uçağı aramıyordu. Görünmezleşmiş bir rotanın sonunu arıyordu. Diğer sorulardan bir tanesi de son saatlerde en çok tartışılan şeylerden. MH370'in son saatleriyle ilgili en büyük tartışma şu: uçak sonuna kadar kontrollü mü uçtu, yoksa son bölümde kontrolsüz mü kaldı? Eğer kontrollü uçtuysa kokpitte ya da uçuş idaresinde bilinçli yönlendirme ihtimali daha çok ön plana çıkıyor. Eğer son bölüm kontrolsüz bir düşüşse senaryo tamamen değişiyor. ATSB ve bağlantılı teknik çalışmalar uydu verilerini, performans hesaplamalarını, drift modellemelerini ve enkazın taşınma olasılıklarını birlikte değerlendirdi. Bazı yorumlarda yakıt tükendikten sonra uçağın kontrol kaybıyla denize indiği öne çıktı. Bazılarında ise son dakikalarda sınırlı bir pilotaj müdahalesi ihtimali konuşuldu. Bugün bile bu başlık tamamen kapanmış değil. Zaten MH370 dosyasını yorucu yapan da bu. Tek bir büyük sır yok. Birbirine eklenen çok sayıda küçük belirsizlikler silsilesi var. Bu kadar büyük bir olayda pilotların araştırılmaması olmazdı zaten. İlk akıllara gelen sorulardan bir diğeri de şu: pilotlar hakkında neler araştırıldı? Böyle bir olayda kamuoyunun dikkatine kokpitte dönmesi kaçınılmazdı. Kaptan Zahari Ahmet Şah'ın kişisel geçmişi, psikolojik durumu, evindeki uçuş simülatörü, siyasi görüşleri ve dijital kayıtları incelendi. Yardımcı pilotun geçmişi de aynı şekilde değerlendirildi. Bu çok doğal.
Çünkü en çok konuşulan senaryolardan biri bilinçli insan müdahalesi ihtimaliydi. Ama burada hassas olmak gerekiyor. Bir isim bir kez merkez şüpheli haline geldiğinde etrafında doğrulanmamış çok sayıda hikaye üremeye başlıyor. Evdeki simülatör meselesi de yıllarca böyle konuşuldu. Simülatördeki bazı rota verileri fazlasıyla büyütüldü. Ancak bunların ne anlama geldiği ve doğrudan bağ kurup kurmadığı konusunda net bir sonuca varılamadı. 2018'de yayımlanan resmi soruşturma raporu da burada kesin suçlayıcı bir sonuca gitmedi. Yani en çok tekrarlanan teori vardı ama onu kapatacak kanıt standardı yoktu maalesef. En çok konuşulan diğer bir konu ise ilk aramalar neden karmaşıktı. Kayboluştan sonra ilk günler tam anlamıyla yön karmaşasıydı. İlk refleks uçağın planlanan rota üzerinde ya da Güney Çin Denizi civarında kaybolduğu varsayımına dayandı. Bu yüzden ilk aramalar yanlış tarafa yoğunlaştı. O sırada askeri radarın gösterdiği olası batıya dönüş resmi yeni netleşiyordu. Yani dünyanın bir bölümü yanlış yerde arama yaparken gerçek hikaye bambaşka bir coğrafyaya kayıyor olabilirdi. Bu yüzden MH370 araması sadece zor deniz koşulları nedeniyle değil, başlangıçta yön belirsizliği nedeniyle de tarihe geçti. Daha sonra odak Güney Hint Okyanusu'na kaydı. Uydu yayları, yakıt hesapları, performans değerlendirmeleri ve akıntı modelleri bir araya getirilerek alan daraltılmaya çalışıldı. Ama daraltılmış alan bile normal ölçekte hala akıl almaz bir büyüklükteydi. Bir süre bütün umut kara kutuların akustik sinyallerine bağlandı. Uçuş veri kaydedicisi ve kokpit ses kaydedicisinin belirli bir süre sinyal vermesi bekleniyordu. Arama gemileri ve özel ekipmanlar bu sinyalleri dinlemek için bölgeye sevk edildi. Nisan 2014'te bazı tespitler büyük umut yarattı. Medyada pink bulundu başlıkları döndü. Ama zaman geçtikçe bu işaretlerin enkaza götüren kesin izler olmadığı anlaşıldı. Deniz tabanı tarandı, robotik araçlar indirildi. Yine de doğrudan uçağa ulaşılamadı. MH370 hikayesinin en yıpratıcı bölümlerinden birisi de buydu. Umut veren işaretler geliyordu fakat her umut kısa süre sonra yeniden boşluğa dönüşüyordu. Uçak bulunamasa da soruşturma tamamen karanlıkta ilerlemedi. Tam tersine modern havacılık tarihinin en karmaşık veri sentezlerinden biri yapıldı. Uydu bağlantı verileri, uçak performans hesapları, okyanus akıntıları, rüzgarlar ve kıyılara vuran parçaların zamanlaması birlikte değerlendirildi. ATSB ve SIRO çalışmalarında özellikle bulunan parçaların nasıl sürüklenmiş olabileceği analiz edildi. Bu çalışmalar 7. ay üzerinde bazı güney segmentlerini diğerlerine göre daha olası hale getirdi. Bir dönem özellikle 35 derece güney civarı dikkat çekici bölge olarak öne çıktı. Ama bu yine de nokta atışı bulunduğu anlamına gelmiyordu. Çünkü drift modellemesi olasılık diliyle çalışır. Bilim belirsizliği azaltabilir ama tek başına tamamen yok edemez. 2015 yılına geldiğimizde Reunion adasında bulunan Flaperon parçası dosyadaki ilk büyük fiziksel kanıta dönüştü. Sonradan bu parçanın MH370'e ait olduğu doğrulandı. Bu çok önemliydi. Çünkü artık elimizde gerçekten uçağa ait olduğu kabul edilen bir parça vardı. Yani Güney Hint Okyanusu senaryosunu destekleyen fiziksel bir iz bulunmuştu. Daha sonra Afrika kıyıları ve Hint Okyanusu adalarına vuran başka parçalar da incelendi. Bunların bir kısmı kesin, bir kısmı yüksek olasılıkla MH370 ile ilişkilendirildi. Bu olaylardan sonra 2018 yılında resmi bir rapor yayınlandı. 2018'de yayımlanan Malezya Güvenlik Soruşturma raporu beklenen o tek cümleyi vermedi. Rapor açıkça şunu söyledi: MH370'in kayboluşunun gerçek nedeni belirlenemedi. Bu birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü yıllar süren soruşturmanın sonunda herkes net bir fail ya da net bir senaryo duymak istiyordu. Ama raporun yaptığı şey önemliydi. Kesin olmayanı kesinmiş gibi de satmadı. Raporda öne çıkan omurga belliydi. Uçak rotadan çıktı. İletişim katmanları peş peşe kayboldu. Uydu verileri uçuşun saatlerce sürmüş olabileceğini gösterdi. Üçüncü taraf müdahalesi tamamen dışlanamadı. Yani rapor dramatik bir final vermedi. Ama dosyanın iskeletini net bir biçimde ortaya koydu. Yayımlanan rapor sonrasında teoriler artmaya başladı. MH370 dosyasında yıllar boyunca birçok teori dolaştı. Bunları sağlıklı konuşmak için ağırlık sırasına koymak gerekiyor. Birinci teori, bilinçli insan müdahalesi. Yani birinin uçağı planlı biçimde rotadan çıkarıp görünürlüğünün azalması için uzun bir uçuş profiline sokmasıydı. İkinci teori ise yangın ya da basınç kaybı gibi teknik bir olay sonrası mürettebatın etkisiz kalmasıydı. Bu senaryoda uçak otopilotta uzun süre ilerlemiş olabilirdi. Üçüncü teori ise dış müdahale, kaçırma ya da büyük komplo iddialarıydı.
Bunlar internette çok ilgi gördü ama çoğunun kanıt zemini zayıftı. En dürüst yaklaşım şu: veriler bazı teorileri diğerlerinden daha makul hale getiriyor. Fakat ana enkaz ve kayıt cihazları olmadan dosya %100 maalesef kapanmıyor. Günümüzde MH370 olayı neden hala bu kadar sarsıcı? Çünkü modern dünyaya olan güvenimizi bu olay tamamen sarsmıştı. Biz artık gökyüzünde hiçbir şeyin gerçekten kaybolmayacağını sanıyorduk. Uydular var, radarlar var, dijital kayıtlar var, sistem var ve teknoloji çok ileri durumda. Ama MH370 bütün bu katmanlara rağmen bir yolcu uçağının nasıl belirsizliğe gömüleceğini gösterdi. Üstelik burada sadece teknik başarısızlık hissi yok. İnsan tarafı çok daha ağır basıyor. Yüzlerce aile yıllar boyunca ne olduğunu bilmeden yaşadı. Bir kazada en azından bir yer vardır, bir tarih vardır, bir tören vardır. En azından bir kesinlik vardır. MH370'te ise uzun süre sadece yokluk vardı. Bu yüzden olay salt bir havacılık vakası olmaktan çıktı. 2025 ve 2026 yılında da aramalar devam ediyor. Dosya aslında kapanmış değil. Malezya hükümeti 2024 sonunda Ocean Infinity'nin yeni arama teklifini kabul ettiğini açıkladı. 2025'te taraflar yeni şartlarda anlaştı. Model yine eskisi gibi tanıdıktı. Bulunursa ödeme esaslıydı. Hedef alan yaklaşık 15.000 km2'lik yeni bir bölgeydi. 2025 içinde arama yeniden başladı. Ancak mevsim koşulları nedeniyle kesintiye uğradı. Daha sonra operasyon 2025 sonu ve 2026 başında tekrardan sürdü. 2026 Mart'ına gelindiğinde ise son etapta bulgu olmadan kapandı. Yani aramalar yeniden denendi ama nihai enkaz hala bulunamadı. Bu yüzden aileler ve bazı uzmanlar aramanın tamamen bırakılmaması gerektiğini savunuyor. Çünkü dosya hala çözülmüş değil. Şimdi geldik bu hikayenin en rahatsız edici tarafına. Bence MH370'in en rahatsız edici tarafı tek bir cevap vermemesi. Bazı vakalarda kötü bir ihtimal vardır ama en azından nettir. Burada öyle bir şey yok. Burada her şey katmanlı. Sistemler sustu ama neden? Uçak döndü ama kim çevirdi? Saatlerce uçtuysa içeride ne yaşandı? Sonunda denize nasıl girdi? İnsanı en çok yoran da bu. Çünkü MH370 bir gizem dosyası gibi anlatılıyor. Ama çekirdeğinde çok ağır bir insan hikayesi var. 239 insan bir gecede ortadan kayboldu. Yıllar sonra bile dünyanın elindeki tek cevap hala eksik. Ve bu eksiklik olayın kendisi kadar sarsıcı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda elimizde parçalı ama güçlü bir tablo var. Uçak kalktı, son sesli mesaj verildi, sivil takipten çıktı, batıya döndü. Uydu verileri saatlerce daha uçmuş olabileceğini gösterdi. Okyanusa ait olduğu düşünülen ve bir kısmı doğrulanan parçalar kıyılara vurdu. Devasa aramalar yapıldı, resmi raporlar yayımlandı. Yeni aramalar denendi ama nihai cevap hala bulunamadı. Belki de bu yüzden MH370 hala konuşuluyor. Çünkü bu olay bize sadece bir uçağın kayboluşunu anlatmıyor. Bize bütün teknolojik özgüvenimize rağmen dünyanın hala tamamen okunabilir olmadığını hatırlatıyor. Ve belki de dosyanın en ağır cümlesi hala o ilk cümle kadar sade. İlk videomda beni yalnız bırakmadığınız ve buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video boyunca bazı telaffuz hataları, bazı dil sürçmeleri olmuş olabilir. Bunlar için affınıza sığınıyorum. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın.